Herkese selam. Yine güncel bir konuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi artık yaza sayılı günlerimiz kaldı. 5 gün sonra yaz mevsimine giriyoruz. Konumuz böbrek hastaları deniz veya havuzda yüzebilir mi? Şimdi spor ve egzersiz, fiziksel aktivite olarak böbrek hastalarına bizim önerimiz neydi? Her gün yarım saat veya haftada 3 ila 5 kez 30 ila 45 dakika olacak şekilde fiziksel aktivite yapmalarını öneriyorduk. Bu fiziksel aktivitelerden bir tanesi de veya sporlardan bir tanesi de yüzmedir arkadaşlar. Tabii ki böbrek hastaları da diğer insanlar gibi bu sıcak yaz günlerinde denize girmek, ferahlamak, serinlemek istemektedir. Yalnız bazı şartları var bunun. Bu şartlara uyarak rahatlıkla böbrek hastaları da denizde veya havuzda yüzebilir. Şimdi öncelikle denizde yüzmeden bahsedeceğim. Şimdi şartlar ne? Deniz suyunun yutulmaması gerekiyor. Çünkü tuz oranı çok yüksek. O da böbrek hastalıkları açısından bildiğiniz gibi zararlı. Diğer insanlar için de bu geçerli. Başka? Kıyıdan fazla uzaklaşılmaması gerekiyor ve yüzen kişinin yanında mutlaka bir arkadaşı veya bir yakınıyla birlikte yüzerse çok daha iyi olur. Bunu söylememin bunun nedeni şu: böbrek hastalarına, özellikle bacaklarına, kollarına kramp girme riski diğer insanlara göre çok daha fazladır. Neden fazladır? Çünkü böbrek hastalarında büyük oranda magnezyum eksikliği, kalsiyum eksikliği, D vitamini eksikliği ve B12 eksiklikleri bulunabilmekteydi. Bütün bunların hepsi de kasları etkileyebilen vitamin ve mineraller. Magnezyum neredeyse %80-90, D vitamini eksikliği yine %80-90 bulunmakta, eksiklik var. Yani neredeyse hemen hemen bütün hastalarda var. Dolayısıyla çok uzağa açıldığı zaman ne olur? Bir kramp girerse, hele iki ayağına birden girdiği zaman hasta boğulabilir. Hatta öyle vakalarla da maalesef karşılaştık arkadaşlar. Yine Allah'tan son anda kurtarılmış ama çok riskli. Yine kıyıdan çok gidip de 2-3 kilometre uzaklara açılmayın. Yani kendinize çok güvenseniz bile denizin ne olacağı belli olmaz. Belki etrafta şu 150-200 metre yeterli olur size. Yani bir temasta olacağınız bir insan mutlaka bulunsun. Bir şey daha var, sadece vitamin mineral değil, periferik arter hastalığı da var böbrek hastalarında. En sık sebebi neydi böbrek hastalarının? Şeker ve hipertansiyon. Bu ikisi de damar yapısını bozuyor. Bacak damarları, kol damarları, kulaç atacak, bacağını oynatacak enerji lazım, kas hareketi lazım. Damar dolaşımı bozulduğu için oksijen azalıyor, yeterli oksijen gidemiyor. Periferik arter hastalığı diyoruz biz buna. Dolayısıyla kramp eğilimi çok daha kolaylaşabiliyor bu hastalarımızda. Kramp geldiği zaman baktınız ki çok zorlamayın kendinizi. Hemen sırt üstü yatın, biraz bekleyin. O genelde toparlar veya arkadaşınızdan destek alırsınız. Bir de miktar olarak ne kadar yüzülmesini öneriyoruz biz bu yaz döneminde? Günde yarım saat yeterli olur arkadaşlar. 45 dakikanın üstüne, hatta 1 saatin üstüne çıkılmamasında fayda var. Bir de saat olarak güneşin tam tepede olduğu vakitlerde değil de sabah daha erken, mesela 8 ile 10 gibi veya ikindiden sonra işte 6 ile 8 gibi, yine çok sıcak olmayan saatlerde ultraviyolenin o zararlı etkilerinin daha az olduğu dönemde yüzülmesi daha iyi olur. Çünkü direkt güneş insanın kafasına geldiği zaman beyin kanaması riskini de tetikleyebilir. Özellikle hipertansif hastalarda buna da dikkat etmek lazım. Peki kıyafetle bir ilgisi var mı? Giyilen mayo, şort vesaire. Tabii bununla da bir ilgisi var. Yüzme sonrası mutlaka deniz kıyafetlerinizi değiştirmeniz ve kuru giysiler giymeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi ıslak mayolar ne yapıyor? Hem kadınlarda hem de erkeklerde bu mikrobiyota dediğimiz bir yapı var. İşte bu vajende olsun, üretrada olsun erkeklerde. Bu yapı bu ıslak kalındığı zaman, ıslak mayo ile bekletildiği zaman İdrar yolu enfeksiyonu gelişimini kolaylaştırabiliyor. Vajinit yapabiliyor kadınlarda. Erkeklerde yine üretranın iltihaplanması, prostat iltihaplanmaları, idrar yolu enfeksiyonlarına kolaylık sağlayabilmekte. Zaten birçok hastamızda da diyabet olduğundan dolayı mantar enfeksiyonu vesaire bunların gelişimi de yine çok kolay olabilmektedir. Dolayısıyla aynı bağırsaklarımızda nasıl flora varsa genital bölgelerimizde de flora var arkadaşlar. Bu genital bölge mikrobiyotası deniyor. Trilyonlarca bakteri var. İşte ıslak kalındığı zaman, deniz suyuyla temas edilip ıslak kaldı mı, nemli kaldı mı, hemen bu yararlı flora zararlı floraya dönebilmekte ve enfeksiyon gelişimi kolaylaşabilmektedir. Bu da tıbbi açıklaması. Bu ama özellikle de
ileri yaş hastalarda, bu 70 yaş üstü hastalardan da yüzmek isteyenler olabilir. Özellikle kadınlarda ne oluyor? SGLT2 inhibitörü denen şeker ilacı kullanan hastalarımız da oluyor. Bu son zamanlarda bunlar çok ön plana çıkmış durumda. Gerçekten faydaları da var ama idrarla şeker atılımı sağladığı için daha kolay enfeksiyona eğilim oluyor. Özellikle bu hastalarımızın bu ıslak mayoyla durma konusunda daha özen göstermesi, hemen değiştirmesi lazım. Asla ıslak durmayın. Değiştirin. Birkaç tane mesela yanınıza alırsınız. 2 tane ve 3 tane. Kuruları da kalsın. Dinlenin. Sonra tekrar kurusunu giyersiniz, beklersiniz. Sonra tekrar girebilirsiniz. Buna dikkat edin. Tamam. Ve bir de yüzme sonrasında o su üstünüzde kalmasın ve orada değiştirme imkanınız yoksa hemen temiz suyla duş almanız gerekiyor orada. Ve biraz da sıvı alımınızı da o dönemde artırmanızda fayda var. Ve idrarınız geldiği zaman da hemen bekletmeden tuvalete gidip idrarınızı da yapmanız gerekiyor. Tamam. Ve ayrıca erkeklerde de bu deniz kıyafetleri, kadınlar için de tabii bu geçi. Deniz kıyafetlerinin böbrek sağlığı açısından bir etkisi var mı? Evet, onun da etkisi var arkadaşlar. Özellikle dar mayoları, slip mayoları, dar iç çamaşırlarını biz zaten böbrek hastalarına da, normal böbrek hastalığı olmayanlara da pek önermiyoruz. Çünkü genital ve idrar yolu enfeksiyonlarının riskini artırabiliyor. Böbrek sağlığında olumsuz yönde etkileyebiliyor. Erkekler özellikle slip mayo yerine short veya boxerlar giyebilirler. Mümkünse pamuklu mayolar veya şortlar tercih edilebilir. Ama diğerlerinden de kullanabilirsiniz. %100 kesin illa hemen bir kere girdi diye hemen enfeksiyonu artırmıyor ama uzun dönemde etkileyebilir. Peki hemodiyaliz hastalarımız var. Periton diyalizi hastaları, böbrek nakilli hastalar, polikistik böbrek hastaları. Peki bunlar denize girebilir mi? Bunların çünkü özellikleri var. Biraz önce saydıklarımız bütün hastalar için geçerli ama özellikle diyalize girmeyenler için bunu açıkladım size. Bir de diyalize girenler var. Burada sorun ne? İşte hemodiyaliz hastalar. Bazen kateterli oluyor bunlar. İşte boynunda olabiliyor kateter, kasıkta olabiliyor veya fistülü olabiliyor kolunda. Periton diyalizi hastaları da göbekte bir periton kateteri var. İçte de var onun. Bir de dış kısmı var. Dış kısmı açıkta duruyor. O kateter enfeksiyon kaptı mı ne oluyor? İşte tünel enfeksiyonu, kateter enfeksiyonu, hatta bu kateterin çıkarılmasına kadar giden sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla bu hastalar peki nasıl girecek denize? Bunlar da girebilir arkadaşlar. Ancak şartımız şu: özellikle bu banyo bantları veya bu dıştaki kateteri koruyan, su ve hava temasını kesen çeşitli aparatlar bulunmaktadır. Bu eczanelerde falan satılabiliyor veya bu medikallerde bunlar temin edilebilir. Kendi takip eden nefroloğunuz veya bu periton hemşirelerinizle görüşürseniz onlar sizi zaten yönlendirir. Yine diyalizdeki doktor arkadaşlarımız da size bu konuda yol gösterebilirler. Onlar korumaya alındıktan sonra böbrek yetmezliği hastaları, periton ve hemodiyaliz hastaları da denize girebilir. Fistül varsa fistülden de çekinmeyin arkadaşlar. Tabii yeni açıldıysa fistül. Fistül ne demekti? Damarı damara bağlıyoruz. Genelde kolun üzerinde oluyor bu. Arterle, yani atar damarla toplar damarı birbirine ağızlaştırıyoruz ki o damar, derindeki damar yüzeye çıksın. Böyle boru gibi bir damar haline geliyor. Nasıl karotis dediğimiz bu şah damarınız gibi damar kolunuzda oluyor. Mantık ne bu? Derindeki damarı daha yukarı çıkarabilmek ve daha büyük volümlü kan çekebilmek hastadan. Normalde elimizin sırtındaki o yüzeyel damarlarla diyaliz yapılamıyor. Neredeyse dakikada 400-450 mililitre kadar kan çekilebiliyor. Yarım litreye yakın. Normal yüzeyel damar oldu mu parçalanır hemen. Diyaliz yapamıyoruz. Bu da peki etkiler mi? Şimdi kol hareketi yapıyor hastalar, bacak hareketi yapıyor. Fistüle değdiği zaman onda bir etkilenme olmuyor arkadaşlar. Çok böyle haşin bir şekilde gelip de vuracak haliniz yok zaten. Güzel kur bağlama tarzı olabilir. Yani yavaş hareketleri yine yüzebilirsiniz. Ama yeni açıldıysa en az bir arasından 6 ay geçmiş olmasında fayda var fistülden sonra da. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki nakilli hastalar ne yapabilir? Çünkü nakilli hastalarda da kendi normal 2 böbreği duruyor. Bir tane de dışarıdan, canlıdan veya kadavradan böbrek alıp bu inguinal bölge dediğimiz yere takılıyor. Peki bu konulmuş olduğu yer normal kendi böbreklerimiz gibi çok korunaklı bir alan değil arkadaşlar. Normalde kendi böbreklerimiz nerede? Retroperiton dediğimiz çok korunaklı kaburgalarla, kaslarla, ama bu yeni takılan
olan böbrek öbürlerine göre biraz daha az korumalı, daha ön planda. Şimdi bunu niye anlattım? Bu hastalarımız da yine yüzebilir ama özellikle tramplenden atlama işini yapmasınlar. Veya yüksekten, kayalardan göbek üstü atlama. Zaten normal böbrek hastası olmayanlar için de bu uygun değil ama bazıları yapabiliyor. Dolayısıyla basınçla ne olur? Böbrek zarar görebilir. Yine nakil böbrekte de. Hele özellikle de ilk bir yıl içinde aman dikkat etmek lazım. Bir de polikistik böbrek hastalarımız var. Bu hastalık neydi? En sık görülen genetik kistik hastalıktı. Bir sürü üzüm salkımı gibi böbrekte kistler oluyor. Hatta bazen 10 santim, 11 santim böbrek kadar ayrıca kist oluyor. Düşünün yani böbrek diyelim 9-11 santim, 15-14 santimlik kistler oluyor. Böyle şey gibi bütün karnın içini kaplamış şekilde olabilir. Bu hastalarımız mesela yine aynı şekilde yüksekten atlama veya tramplenden atlama, göbek üstü atlama oldu mu ne olur? O kistler parçalanır. Yani perfore dediğimiz tıp diliyle içindeki madde karın boşluğuna gider, enfeksiyon kapar, kanama olur. Boşu boşuna diyalizlik olursunuz. Böbreğinizi kaybedersiniz. Onun için onlar da yüzebilir. Dikkatli olacak, atlamayacak. Normal, düzgün, rahat bir şekilde yapın bu ara. Yani insanlara böyle bazıları gençlerde özellikle çok oluyor. İşte hani şov yapma vesaire. Hiç o işlere girmeyin. Zaten böbrek hastalarının hepsi hemen hemen aklı başında, bilinçli insanlar. Kendinize ne kadar dikkat ederseniz, bu kurallara uyarsanız böbrek sağlığınız da o kadar iyi olur. Daha uzun süre böbreklerinizle yaşarsınız. Evet, bunu da anlattık. Bir de son bilgi de havuz peki nasıl? Havuzda yüzebilir mi? Şöyle, havuzu ben pek tercih etmiyorum arkadaşlar. Bazı olumlu tarafı da var. Olumlu tarafı şu: daha güvenli. Hani boğulma riski falan denize göre biraz daha düşük ama yan etkilerini havuz suyunda bol miktarda klor da bulunmaktadır. İşte bu klor da tabii tehlikeli. Bu suyun yutulmaması gerekiyor. Bir de tabii bu havuza bin bir çeşit insan girebiliyor. Şimdi hepsini tek tek hijyen açısından çok kontrol edemeyebiliriz. İşte çocukları var, şey vesaire. Çok dikkat edilemeyebiliyor bazen. Bazı enfeksiyonların riski çok artıyor bu havuzlarda. Özellikle hepatit A, hepatit E, kolera, tifo, amipli dizanteri, işte kulak, burun, genital bölge mantar enfeksiyonları, sihirler, gözde yine enfeksiyona, konjüktivitler gibi bir sürü enfeksiyona yol açabiliyor. Deniz suyunda peki yok mu diyeceksiniz. Bütün kanalizasyonlar bilmem neler hepsi denize atılıyor şu anda. Bir sürü atık madde. Denizlerimiz de çok sağlıklı değil. Zaten ben balık ürünlerini de ne demiştim, deniz ürünleri çok sağlıklı seviyorum ama bir sebebi neydi? İşte mikroplastiği var vesairesi var. Balıklar artık neredeyse şey deposu olmuş. Ağır metal deposu haline gelmiş maalesef. Bu da tabii ki yüzen insanları da etkileyebiliyor. Ama havuzda da yüzülebilir. Hijyen şartlarına dikkat edilirse yine biraz önce saydığım bu hemen çıkar çıkmaz kurulanma, duşunu alma kurallarına dikkat ederseniz yüzebilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylece yüzme olayını da elimden geldiğince sizlere özetlemeye çalıştım. Hepinize önümüzdeki bu yaz döneminde de mutlu yaz dönemleri diliyorum. İnşallah sıhhatli, sağlıklı olursunuz. Ben de bu sıhhat ve sağlığınıza küçücük bir katkım da olabiliyorsa ne mutlu bana. Allah'a ısmarladık.